Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle görmüş olduğunuz bu anahtarlığı öreceğiz hep birlikte. Bu şekilde kullanılıyor. Anahtarlarınızı isterseniz içine koyabiliyorsunuz. İsterseniz de bu şekilde askıda kalarak kullanabiliyorsunuz. Bu anahtarlığı yapmak için ihtiyacımız olan şeyleri şimdi sizlere söyleyeceğim. Mor ve pembe tonlarında 2 ip kullandım. Benim kullandığım ipler yazlık koton iplerden, amigurumi için kullanılan iplerden değil. Ama siz yine o iplerden de kullanabilirsiniz. Belki boyunda biraz farklılık olabilir. Onda da artırma işlemlerinizi fazla yapabilirsiniz. Apple yarnının iplerinden kullandım ben. 2,20 milim kalınlığında bir tığ, yine makasa ihtiyacımız, ilmek belirleyici, çok az da bir elyafa ihtiyacımız olacak burnuna koymak için. İşlemeleri yapmak için de siyah renkte bir ipe ihtiyacımız olacak. Bunun için de bej renginde bir ip kullandım ben. Çiçeğini yapmak için de ince kahverengi bir ip kullanabilirsiniz. Malzemeleriniz hazırsa hep birlikte örmeye başlayalım. Evet, zemin için kullanacağım mor rengimi aldım. Tığımı da aldım. Şimdi sihirli halka yaparak bir yuvarlak elde edeceğiz büyük. Sihirli halkanın içerisine 8 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 biraz çekeyim. 8 tane sık iğne yaptım. Sihirli halkamı sıkıca kapatıyorum. Kapattıktan sonra her ilmeğin içerisine çift batarak ilmek sayımı 16'ya çıkartıyorum. 2 her ilmeğe çift batacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 son artırma işlemi uyguluyorum şimdi. 15 ve 16. Bakalım, kontrol edelim. 2 4 6 8 10 12 14 16 tane ilmeğim var. Şimdi isterseniz ilmek belirleyici takalım. Çünkü sürekli artırma işlemi uygulayacağız ya, turumuzun başını sonunu unutmayalım diye. Şimdi devam ediyorum. Bir sık iğne tek öreceğim, bir artırma yapacağım. Bir artırma yaptım. Bir sık iğne ördüm. Bir artırma yaptım. Devam ediyorum. Bir sık iğne ördüm, bir artırdım. Sıra sonuna kadar bir sık iğne ördüm. İkinci sık iğne de artırma işlemini uygulayacağım. Sıra sonuna kadar aynı şekilde bir sık iğne ör, bir artır yapacağız. Bir sık iğne ör, bir artır. Bir sık iğne ör, bir artır deyip turumu bitirdim. Turumu bitirdim. Şimdi ilmek belirleyicimi yine yukarıya geçirdim. Şimdi 2 sık iğne ör, bir eksilt yapacağız. Artır yapacağız, pardon. 2 sık iğne ördüm. Düz bir şekilde artırmadım. Üçüncüyü artırdım. Mantığımız bu aslında. 2 sık iğne ördüm. Bir artırdım. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. 2 sık iğne ör, bir artırı tamamladım. Şimdi de 3 sık iğne ör, bir artır yapıyorum. 3 tane sık iğnemi ördüm. Bir kez artırdım. 3 sık iğnemi ördüm. Bir kez artırdım.
Yani diğer ilmeğe çift batmış oluyorum. Yine 1 2 3 dördüncüye çift batarak bu turumu da aynı şekilde tamamlıyorum. Evet, 3 sık iğne ör 1 bir artır işlemini de tamamladım. Şimdi 4 sık iğne ör 1 artır yapacağız. Sonra da 5 sık iğne ör 1 artır yapıp artırma işlemlerimizi ve oluşturmak istediğimiz şekli tamamlamış olacağız. Şimdi 4 sık iğne ör 1 artır sırasındaydık. Bunu tamamlayıp 5 sık iğne ör 1 artır sırasında tamamlayalım. Ondan sonra buluşalım. 4 5. de artırdım. Bu turu böyle yapalım. Diğerinde de 5 sık iğne ör 1 artır yapacağız. Evet, tüm artırma işlemlerimizi uyguladık. Artırma işlemlerimizi uyguladıktan sonra elimizde böyle altıgen gibi bir şekil oluşmuş oldu. Ve toplam 56 tane ilmek olması gerekiyor elimizde. Bu altıgen şekil oluştuktan sonra bir tur düz örüp tüm şeklini ortaya çıkaracağız. Ve ön yüzünü bitirmiş olacağız. Arka yüzü için de yine aynı şekilde bundan bir tane daha örmemiz gerekiyor. Sonra karşılıklı birleştirme işlemi uygulayacağız. Bu turumuzda düz bir şekilde örelim. Bundan bir adet daha örelim. Sonra tekrardan burnunu, kulaklarını, ayaklarını ve kuyruğunu yapalım hep birlikte. Şimdi bir sıra düz artırma eksiltme yapmadan örmeye devam ediyorum. Düz örme işlemini tamamladıktan sonra ipimi yana kaydırarak örgümü kapatıp düzleştiriyorum. Sonra da ipimi kesiyorum. İpimi kestim. Bundan 2 adet örmeniz gerekiyor. Unutmayın onu. En son birleştirme işlemleri yaparken kullanacağız. Bunu bitirdik. Zeminimizi. Siz daha büyük isterseniz bir iki tur daha artırma işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Ama yok, biraz daha küçük yapmak isterseniz yine artırma işlemlerini benim yaptığımdan daha az bir şekilde uygulayabilirsiniz. O sizin istediğiniz tercihe kalmış. Daha çok anahtarlık mantığıyla ördüğümüz için anahtarı içine koyacak şekilde düşünüyoruz o büyüklüğü. O yüzden böyle yaptım. Şimdi zeminini bitirdik. Burnunu öreceğiz birlikte. Burnu için kullanacağım bej rengi ipimi aldım. Burada 10 zincir çekiyorum. Çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çektim. Şimdi sadece sık iğne örüyorum. 11 çekelim. 11 zincirimiz olsun. Hemen yandaki zincirime batarak bu cephede sık iğne yapıyorum. 10 tane sık iğne yapıyorum. Tane sık iğne yapıyorum. Evet, 10 tane sık iğnemi yaptım. Hemen buraya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Karşıya geçiyorum. Karşıda da yine aynı şekilde toplam 10 tane sık iğne yapacağım. Bunun tam karşısına batarak devam ediyorum. Sadece bir tane fazla yapmış oldum, köşeyi dönebileyim diye, o da. Yaptım. Şimdi karşılıklı sık iğnelerimi yapıyorum.
Evet, son sık iğnemi yaptım. Sıra sonuna geldim. İpimi kaydırıyorum. Kaydırıp kapatıyorum. Elimde şu an şu şekilde bir örgü oluştu. Şimdi bundan sonra yukarıya çıkmak için 2 tane zincir çekiyorum. 2 tane zincir çektim. Hemen ilk sık iğnenin, bu yandaki sık iğnenin içerisine 2 tane yarım trabzan yaptım. 2 tane yarım trabzan yaptım. Dönüşüm kolay olsun diye. Sonra devam ediyorum. Yarım trabzan örmeye sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet. Şimdi bu köşeye geldim. Köşedeki zincirimin içerisine bu defa yine 2 tane yarım trabzan yapıyorum. 2 tane yarım trabzan yaptım. Bu arada kalan zincirimin sık iğnemin içerisine de bir tane yarım trabzan, bir tane ikili trabzan, bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Koton ip kullandığım için böyle atmalar oluyor bende. Sonra ben onu makasla temizleyeceğim. Yaptıktan sonra yandaki yine aynı şekilde burada uygulamıştım ya 2 tane yarım trabzan. Bu köşede, yine bu köşede de 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Yaptım, dönüşümü tamamladım. Şimdi burada böyle biraz ağız eğik dursun diye yarım trabzan yerine üçlü trabzanlar yapacağız aslında. Çünkü bu aşağı, burası yukarı kısımda duracak ağızda, burası aşağıda daha eğik olsun diye. Bundan sonra üçlü trabzan yapacağım. İlmeğimin üzerine 2 tane ipimi aldım. Üçlü trabzanda biliyorsunuz önce 1, 2, sonra 3 bu şekilde oluyor. 2 tane aldım. Bu köşede de artırma işlemi uyguluyorum. Aynı ilmeğin içerisine üçlü trabzan yaptım. Şimdi devam ediyorum. Sıra sonuna kadar üçlü trabzan yapacağım. Yine şu son kalan 2 ilmeğin içerisine de 2 tane üçlü trabzan yapıp yandakine 2 tane yarım trabzan yapıp örgümü, burun şeklimi bitireceğim. Şimdi üçlü trabzan için tığın üzerine 2 tane ip alıyoruz. Şimdi sırayla 1, 2, 3 şeklinde çekiyoruz aslında. İkili trabzandan bir tane daha fazla yapıyoruz. 2 tane yaptım. Yine çektim. Son 2 ilmeğe gelene kadar üçlü trabzan yapacağım. Evet, son 2 ilmeğime geldim. Son 2 ilmeğimin içerisinde şimdi şuraya 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Yaptım. Son kalana da 2 tane yarım trabzan yaptım. Bakın elimde böyle bir görüntü oluştu. Bu görüntüden sonra da şurayı bitireceğim. Bitirip kapatacağım daha sonra. Şuradaki gibi aynı. 2 tane yapmıştım. Şimdi şurada kalan zincirimin içerisine, boşlukta kalmış burada bir tane zincirim var. Onun içerisine yine bitirdim, burayı tamamladım. Buraya kaydırarak örgümü kapatıyorum. Şöyle dikeceğiz zaten bunu. Burası.
kenarlardan çekerek ön kısmı süsler şekilde dikeceğiz bu ağzı. Hafif içinde dolduracağız. Biraz dolgun dursun diye. Dolgun dursun ki buraları dikerken bu şekilde olursun. Kaydırdım. Şöyle bir tane daha kaydırayım. Dikme payını da düşünerek ipimi uzun bir şekilde keseceğim. Dediğim gibi ben koton ip kullandığım için tel tel oluyor iplerim. Siz normal amigurumi için kullanılan iplerle örerseniz böyle bir sıkıntı yaşamazsınız. Ben bunu daha sonra makasla biraz temizliyorum. Veya dikerken onları da alıp dikmeye çalışıyorum. Ağzımızı tamamladık. Tamamladıktan sonra kanatlarımızı örelim. Kuyruğumuz var. Kuyruğumuzu öreceğiz. Kanatlarımızı öreceğiz. Bir de ayaklarımızı da aradan çıkaralım hemen. Kolay çünkü ayaklar. Sihirli halkanın içerisine 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne yaptım. Sıkıca kapattım sihirli halkamı. Şöyle kaydırarak örgümü tam yuvarlak hale getiriyorum. Getirdim. Dikmek için de biraz uzun kesiyorum. Bu da bizim ayağımız. Arkadan dikeceğiz bunu ayak olarak. Bundan da 2 tane yapmamız gerekiyor. Ayağımızı da tamam yaptık. Şimdi kanatlarımıza geçelim. Evet, kanatları yapmak için 2 renk kullanacağız. Morla pudra pembesi kullanacağım. Veya siz açık tonlarda yine başka bir pembe kullanabilirsiniz. Yine önce morla başlayalım. Moru aldık. 12 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Bir tane zincir çekiyorum. Yani 13 tane zincir çekiyorum. Hemen yan tarafa 2 tane sık iğne yapıyorum. Yaptım. Siz isterseniz tek renk de yapabilirsiniz ama ikili de güzel duruyor. 2 sık iğne yaptım. 4 tane yarım trabzan. 1 2 3 4 tane yarım trabzanımı yaptım. 5 tane ikili trabzan yapacağım. İkili trabzandan da ipi tığımın üzerine aldım. Yine içinden geçirdim. Bir tane böyle, sonra böyle ikili trabzan yapıyorum. Yine ipimi aldım. Battım. 1 2 kere çekiyorum. Yine ipimi aldım. Battım. Şöyle 1 2 3 tane oldu. 5 tane yapacağız toplamda. Bu 4'üncü, bir de 5.'yi yapıyorum. 5.'yi yaptım. Bu köşeyi dönerken 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Köşeyi dönüşüm tamamlasın diye. Üçlü trabzandan da tığımın üzerine 2 tane ilmek alıyorum. Hemen son kalan ilmeğimin içerisine batıyorum. İpimi çektim. 1 2 ve 3. Üçlü trabzanımı yaptım bir tane. Yine ipimi aldım. Yine aynı son zincirin içerisine şöyle bir düzelteyim. Son zincirin içerisine 3 tane daha üçlü trabzan yapmam gerekiyor. 3 Üçüncü sonuncu üçlü trabzanımı yapıp
dönme işleminde tamamlamış oluyorum. Şimdi burada ben ip değiştireceğim. Bu sırayı pembe ile öreceğim. Bu son üçlü trabzanı da aslında pembeyle yapabilirdik ama sorun değil. Yaptıktan sonra buraya yaptığım işlemlerin aynısını karşıya uygulayacağım ve kanadı bitireceğim aslında. Burada ne yapmıştık? 5 tane ikili trabzan, 4 tane yarım trabzan, 2 tane de sık iğne yapmıştık ve sıramızı tamamlayıp kanatlarımızı oluşturmuş olacağız. Şimdi pembe ipimi aldım. İkili trabzan yaparak devam edeceğim için tığımın üzerine pembe ipimi aldım. Hemen ilk tarafa yapıyorum. Kanat böyle yuvarlanıyor zaten. Aldım, hemen yandaki yere yine ikili trabzan yapıyorum. Aldım. Üçüncü ikili trabzanım. Toplam 5 tane olacak. Dördüncü ikili trabzanım. Beşinci ikili trabzan. Şimdi 4 tane yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 yaptım. 2 tane sık iğnem yapıyorum. 1 2 deyip kanadımı tamamlamış oluyorum. Burada aslında 4 tane üçlü trabzan yapmıştık. İkisini de pembe yapmış olmak daha güzel bir görüntü verecek. Diğer kanadı uygularken buna dikkat edin isterseniz. Orada üçlü trabzanı ben gösteriyorum diye bu detayı es geçmişiz orada ama sorun değil. Siz öyle yapabilirsiniz. Bu 4 tane üçlü trabzanın 2 tanesini mor, 2 tanesini pembe. Dikmek için ipimi biraz uzun keseceğim. Hatta pembeyi kısa keseyim, morla dikelim. Zeminimiz mor olduğu için. Sonra bunu saklarız. Burada zaten mor ip kalmıştı. Biraz uzun kestim. Arkadan dikerken bu ipi kullanır. Daha sonra bunları saklarız. Dediğim gibi bu son 2 tane yaptığımız 3 trabzanı da pembe yapalım ki güzel bir görüntü olsun. Ben artık öyle yaptığım için sonraki kanada da aynı şekilde yapacağım, uyumlu olsun diye. Kanatlarımızı tamamladık. Elimizde neler var bakalım. Kanattan 2 tane öreceğiz. Ayaktan 2 tane, zeminden 2 tane. Burnumuzu tamamladık. Bir tek saçımıza koyacağımız çiçeğimiz kaldı. Çiçeğimizi de örelim. Sonra birlikte birleştirme işlemlerini geçip sonra gözlerini yapalım ve anahtarlığımızı tamamlamış olalım. Evet, tüm eksik parçaları tamamladık. Şimdi birleştirme yapacağız. Birleştirme yapmadan önce de kanatlarımızı gördüğünüz gibi, burnumuzu, ayaklarımızı da şu şekilde yerleştireceğiz. Burada arka tarafa dikeceğiz ayaklarımızı. Tığımı çıkartayım da göstereyim. Ayakları da şu şekilde dikeceğiz. Bu dikme işlemlerini tamamladıktan sonra kuyruğunu yapacağız. Gözlerini ve çiçeğini yapacağız. Ağzını da bu şekilde dikeceğiz. İsterseniz bir miktar elyaf koyabilirsiniz. Dik durunca daha iyi duruyor. Böyle büyük olduğunu düşünürseniz de bunları yarım trabzan şeklinde de yapabilirsiniz. Bu şekilde buraya dikip gözlerini, çiçeklerini filan yapacağız. Şimdi siz de bu şekilde birleştirdikten sonra tekrar buluşalım. Evet, şimdi hizaladıktan sonra bu kısmı nasıl birleştirdiğimizi göstereceğim aslında. Şöyle hafif içini açarsak bakın, kanatları eşit hizada görünecek şekilde kapattığımızda iç kısma diktim. Zaten en son ördüğüm yuvarlakta ipi kesmemiştim. Şimdi karşı karşıya getirdim kanatları eşit bir şekilde diktikten sonra ve kaydırma yöntemiyle bir arkadaki ilmek
gördüğünüz gibi ilmeğin arkasındaki ilmekten alıp bu taraftaki ilmeğin de arkasından alıp çekip kaydırarak buraya kadar birleştirdim. Kolu atladım. Kolu atladığım yerde arkadaki kalan sık iğnelerin üzerinden kaydırarak yine ikili bir şekilde kapattım. Şimdi diğer tarafı zaten birlikte yapacağımız için göstereceğim. Bu ağız kısmı açık kalsın diye yine bu taraftan ipimi kaydırarak, bakın sık iğne yapmıyorum, kaydırıyorum. Kaydırdım. Ağız kısmı olacağı için yeterli miktarda açık kalması gerekiyor. O genişliği ayarladıktan sonra da yine tekrar karşılıklı birleştirme işlemlerini devam edeceğim. Sayarız şimdi kaç tane kaydırdığımızı. Kaydırdım. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10 tane kaydırdım. Bir tane daha kaydırayım. 11 olsun. Anahtarın sığacağı genişlikte olacağı için isterseniz buradan daha açık bırakabilirsiniz. Koyup çıkarması daha kolay olsun diye. Şurada bırakabilirsiniz aslında 2 tane daha geniş olsun diye. Hatta ben de öyle yapayım. Buraya kadar karşılıklı birleştirip bundan sonra da gördüğünüz gibi tekli yaklaşık herhalde 14 tane sık iğne kaydıracağım. Kaydırıyorum şu anda. Ayaklarını ve burnunu da sonra dikeceğim. Önce birleştireyim, sonra eşit bir şekilde ayarlayıp dikerim. Gördüğünüz gibi kaydırarak diğer tarafa geçiyorum. Hiç ip kesmemiş, tekrar bağlamamış oluyorum bu durumda. Öyle olunca da hem daha kolay oluyor hem de görüntüsü de iyi oluyor. Ne kadar açık kaldı? Bu kadar açık kaldı. Tamam. Şimdi yine karşılıklı birleştirmeye geçeceğiz. Yine dediğim gibi arkadaki sık iğnenin ucundan, onun tam hizasına gelecek sık iğneden, sık iğnenin arkasından kaydırıp birleştirdim. Arkalardaki ilmeklerden alıp çekip tığımın içinden geçirdim. Aldım. Bakın böyle duruyor. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapmadan tığımın içinden geçiriyorum. Kaydırdım. Kaydırdım. Kanadın dibine kadar yapıyorum. Bakın yaptım. Şimdi kanat arada sıkışıp kalacağı için de ipimi şöyle kanatın arkasından atıp biraz önce yaptığım gibi tek bir şekilde kaydırıyorum. Bazen buradan tutsun diye kanattan bir iki tane de kanattan geçirip kaydırabilirsiniz. Kanatlarda kayma olmasın diye. Hepsine yapmak zorunda değilsiniz. İlmek denk gelirse yapın. Mesela buna denk gelmedi, yapmadım. En sonuncuya denk gelirse yine kanadın ucundan alıp kaydırdım. Şimdi yine karşılıklı birleştirme sırası geldi. Yine öndeki sık iğnenin arkasından alıp kaydırdım. Şöyle kapatana kadar aynı işlemi devam ettireceğim. Aldım ilmeklerimi. Evet, son kapatma işlemi yaptım. Şöyle de bir kez daha üstünden gideyim ve kapatayım. Gördüğünüz gibi birleştirmiş olduk. Buraları dikerken dikkat ederseniz eşitliğini de ayarlamış olursunuz siz de. Şimdi bu birleştirme işlemini tamamladık. İpimi kesiyorum. Bunu daha sonra içeriye doğru çekip saklayabilirsiniz. Böyle tığınızı takıp buradan. Biraz fazla kalabilir, kesmenize gerek yok. Şimdi önden görünüşü böyle. Dikiş işlemlerimi tamamladım. Gördüğünüz gibi ağzında diktim. Biraz içine de elyaf bıraktım. Hafif kabarık dursun. Daha güzel bir görüntüsü oluyor. Ayaklarını da diktim. Şimdi çiçek yapacağız.
şuraya dikmek için. Çiçek yapmak için de kahverengi tonlarında bir ip aldım. Yine sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içerisinde 5 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Sihirli halkamı sıkıca kapatıyorum. Şimdi kaydırıyorum, hemen yan tarafa kaydırdım. Tam yuvarlak hale getirdim. 2 tane zincir, 3 tane zincir çekiyorum. Şuraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Geri dönüyorum. Döndüm. Hemen yan tarafa kaydırdım. Bir sonraki sık iğneye. Yine 2 tane, 3 tane çekiyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 yaptım. Yine yandaki sık iğneye kaydırdım. Bu sefer 4 tane yapıyorum. 1 2 3 4. 4 tane yaptım. 3 tane sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğne yaptım. Yine kaydırdım. Kaydırdım. 5 tane sık iğne yapıyorum. Zincir çekiyorum. 3 4 5. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Yandakine kaydırdım. Yine 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. Sonra artık örgümü yine kaydırıp şöyle de bir sıkılayıp kapatıyorum. Böyle küçük bir çiçeğim oluştu. Bunun kafasına süs olarak dikeceğiz. Biraz uzun kalsın. Dikiş payı bırakalım, o yüzden. İpimi kestim. Şurayı da temizledim. Bunu buraya dikeceğiz süs olarak. Şimdi siyah iplerimizi hazır edelim. Gözlerini ve burnun detaylarını biraz yapalım hep birlikte. Siyah bir ipe ihtiyacımız olacak. Ben yine bu amigurumi için kullandığım ipleri ikiye ayırıyorum. Bu tarz işlemeler yapmak için. Dilerseniz öyle yapabilirsiniz. Dilerseniz de işleme için kullandığınız siyah iplerden kullanabilirsiniz. Şimdi yine bunu ikiye ayırayım. Şöyle 4 parçadan oluyor. İkiye ayırıyoruz. Ayırdık. Şimdi iğneye geçirelim ipimize. Kuyruğunu da yapacağız daha sonra. Gözler için aslında şu kahverengi ipleri de kullanabilirsiniz ama siyahla yapalım. Şimdi tam şuradan gözleri burnun hizasındaki olan yerin şuradaki tam dibine yapacağız aslında. Buradan girelim. 2 sık iğne yukarıya çıkalım. Çıktım. Şurayı iyice çekiyorum. İp içeride kalsın. Düğüm yeri içeride kalsın. Şurada battım. Ya da içeriden çıksak daha kolay olacak. Ortalamak için bu sihirli halkayı kullanıyorum aslında. Tam onun bittiği noktalardan çıkacak şekilde şöyle içeriden geleyim. Bir sık iğne aralık kalacak şekilde gözümü yapacağım. Birkaç kez siyah iple aynı yerden girip aynı yerden çıkacağım.
batıp yeterli kalınlıkta olduğunu düşündüğünüz zaman batıp tam karşısındaki hizadan çıkıyorum. Yine burada 4 kere aynı ilmekten girip aynı ilmekten çıkıyorum. 1 2 3 dördüncüyü giriyorum. Şöyle yukarıdan çıktım. Kaçıncı sık iğneden çıktım sayalım. 1 2 üçüncüden çıktım. Şöyle 2 sık iğne kayarak geçiriyorum. Kaş yapıyorum yani şu şekilde. Diğerini de bu taraftan yapıp çıkıyorum. Bir üst tarafa da yapabilirsiniz. İkisi de olur. Daha belirgin olsun istiyorsanız birkaç kat daha yapabilirsiniz. Şimdi ipimizi daha sonra içeride sıkılayıp kesebilirsiniz. Çiçeğimizi dikeceğiz. Hatta önce şu bıyıklarını yapalım, ondan sonra çiçeğimizi dikelim. Yine aynı siyah ipten alıyorum. Şöyle şuradan gireyim. Hatta yine içeriden girelim. İçeride kalsın. Göz kararı olacak şekilde. Şu bir alttan çıkalım. Alttan çıktık. Şöyle hafif çaprazdan girelim. Tam karşısının hizasından. Gözleri hizalayalım aslında. Göz hizasında yapıyorum ben. Şöyle çıktım. Hemen yine alt tarafa geçtim. Şuradan da çıkıp şöyle bir çizik atıyorum. Evet, attım. Bununla işim bitecek. Kesmeyeceğim bu arada. Tam böyle ortalayıp hizalayıp tam bıyığın üstünden geçecek şekilde siyah ipimi buradan çıkarıyorum. Karakterin şeklini vermek için burada siyah ipimi sabitleyeceğim. Sabitledim ve kestim. Çok germesin, dikkat edin. Aslında kulaklarını biraz daha yukarıdan dikebilirdik ama aşağıdan olmuş biraz bizimki. Dilerseniz siz biraz daha yukarıdan bunu yerleştirebilirsiniz. Tam ağzın hizasından değil de kanadın uçları, kulakların uçları gelecek şekilde. Onu şimdi fark ettim. Bu aslında biraz daha yukarıda olması gerekiyor. Dilerseniz siz o şekilde dikin. Daha iyi olacaktır kulak duruşu. Sonra bunu da buraya dikelim. Anahtarımızı nasıl koyacağımızı gösterdikten sonra videomuzu tamamlayalım. Evet, tüm dikiş işlemlerini tamamladık. Gördüğünüz gibi tamam oldu. Ama dediğim gibi siz isterseniz bu kulakları biraz daha yukarıya dikin. Görüntüsü öyle olacak. Şurada da şöyle bir detay yaptım ben. İpimi sabitledim. 5 tane zincir çekip 2 sık iğne boşluk bırakıp tekrar sabitledim. Belki böyle hani elde tutulmak veya oraya takılmak istenirse diye. Şimdi anahtarımızda da şu tarz aparatlar oluyor biliyorsunuz veya daha uzun zincirler olabiliyor. Bunlarla takmak daha kolay oluyor. İsterseniz bu yaptığım aparat kısmına takın bunu. Tam sık iğnenin ortasından da geçirebilirsiniz. Sık iğneyi ortalayıp da takabilirsiniz. Geçirdim ben anahtarımı ve şu şekilde, tabi sizin belki böyle benim gibi ekstra anahtarınız olmayabilir ama geçirip anahtarımı içine koyabiliyorum. Bu şekilde kullanabiliyorum. Gördüğünüz gibi çıkardığım zaman da anahtarlık gibi gayet güzel bir görüntüsü oluyor.
Anahtarlık yapımımızın sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyifli bir örgü süreci olmuştur sizler için. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olup bana destek olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.